Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Misyonum Sağlık ve Beslenme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısaca oksidatif stresle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Oksidatif stres ile ilgili yayınlara baktığımızda 1960 yılında ilk yayını yapıldığını görmekteyiz. 1985 yılına kadar 240 adet makale yayınlanmıştır. 1985 yılında bir kitapta bir bölüm olarak yayınlandıktan sonra hızlıca bu konuyla ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş ve gittikçe artan ivmeyle makaleler peş peşe çıkmaya başlamıştır. Son 10 yıldır oksidatif stresle ilgili oldukça çok sayıda makale yayınlanmış durumdadır. Ve bu tarihten itibaren hayatımıza ve bilime giren oksidatif stres ana konularımızdan biri haline gelmiştir. Peki oksidatif stres nedir? Serbest radikaller ne demektir? Ve oksidasyon ne anlama gelmektedir? Bu konularla ilgili sizlere birazcık bilgiler vermek istiyorum. Vücudumuzda oksidan ve antioksidan sistemler olmak üzere 2 adet bir iyi bir de kötü olarak adlandırabileceğimiz sistem bulunmaktadır. Oksidan ve antioksidan sistemlerin normalde denge halinde olması gerekiyor. Ve bu denge bozulursa hücrelerimize, organlarımıza, sistemlerimize, dokularımıza zarar vermektedir. İnsanın dışarıdan aldığı en önemli kaynak oksijendir. Oksijen enerji üretimi ve vücudumuzdaki metabolizma için gereken ana maddelerden biridir. Serbest radikaller hem oksijenden hem de azot ya da nitrojenden oluşmaktadır. Yani vücudumuzda 2 türlü serbest radikal meydana gelmektedir. Vücudumuzda serbest radikallerin çoğu hücrelerimizde bulunan mitokondri denilen organlarda enerji transferi, enerji üretimi esnasında meydana gelen ATP molekülü oluşurken ortaya çıkmaktadır. Yapılan simülasyonlara ve hesaplamalara göre vücudumuzdaki her bir hücreye 10.000 adet oksijen ve nitrojen radikali saldırmaktadır ya da hasar vermektedir. Oksidasyon ne demek? Oksidasyon hepimizin bildiği gibi paslanma ya da çürüme meydana gelmesi demek. Bunları doğada rahatlıkla görme şansına sahibiz. Örneğin demirlerin paslanması ya da meyvelerin çürümesi gibi. Peki serbest radikaller ne demektir? Serbest radikaller atomların veya moleküllerin çevresinde bulunan, dış halkasında bulunan tek ya da tek sayıda elektron bulunması anlamındadır. Böyle olduğu zaman atom veya moleküller kararsız hale gelirler ama yüksek enerji seviyesine sahip yapılardır. Serbest radikal yapıları yani elektronları tek olan atom veya moleküller kararsız ve yüksek enerjili olduğundan dolayı sağlam hücrelerdeki atomları çalmaya çalışırlar ve bu nedenden dolayı da etrafına atomlara, moleküllere ve hücreye zarar verir hale gelirler. Serbest radikaller sadece vücudumuzda endojen olarak meydana gelmezler. Biz onları dışarıdan, çevrelerimizden de alırız. Yani bir kısmı da çevresel kaynaklıdır. Vücudumuzda içsel olarak üretilen serbest radikallerle ilgili oluşumları ekranda görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse mitokondrilerde üretilen enerji oluşumu esnasında ortaya çıkarlar. Yine vücudumuzda meydana gelen inflamasyon yani vücudumuzun yangınsal durumlarında sitokin oluşumu sonrası kan hücrelerinde ortaya çıkarlar. Yine vücudumuzda dışarıdan içeriye gelen serbest radikalleri ekranda görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse her türlü ışınlar, örneğin ultraviyole ışınları gibi, sigara ve alkol alışkanlıkları, temizlik ürünleri ve kızarmış yiyecekler bunlara örnek olarak verilebilir. Serbest radikaller vücudumuzda düşük düzeyde olduğu zaman aslında yararlı işlevleri de bulunmaktadır. Fakat günümüzde radyoaktif kirlilik, çevre kirliliği, genetiği değiştirilmiş tohumlar ya da beslenme modelleri nedeniyle düşük düzeyde olmaları mümkün bulunmamaktadır. Düşük düzeyde bulunduklarında neler yaparlar vücudumuzda? Enfeksiyonlara karşı bizi korurlar, detoks etkisi yaparlar, kanser hücrelerini öldürürler ya da enerji üretimine katkı sağlarlar ve hücre büyümesi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Bunlardan en çok duyduğumuz nitrik oksiti örnek vermek istiyorum. Nitrik oksit aslında serbest bir radikaldir. Vücudumuzda 40.000 kilometre yolu döşeyen yani damarlarımızın içini döşeyen yani endotel, sinir hücreleri ve kan hücreleri
ya da makrofajlarda yer alır. Bunlar tarafından üretilirler. Gördüğümüz gibi nitrik oksit aslında serbest bir radikaldir ama oldukça mükemmel işlevleri vardır vücudumuzda. Damar sağlığının korunmasında, sinir iletiminde ve immün yanıtta rol oynarlar. Peki oksidatif stres meydana geldiğinde vücudumuzda nelere yol açar? Vücudumuzun temel taşları lipidler, karbonhidratlar, proteinlerdir. Ve bu temel taşlar hücrelerimizin de ana yapı taşlarını oluştururlar. Serbest radikaller, proteinler, lipidler, karbonhidratlar ile reaksiyona girerek bunların yapısını bozarlar ve çeşitli hasarlar meydana getirirler. Örneğin lipidlerle reaksiyona girdiğinde lipidler hücre zarında daha çok bulunduğundan hücre zarında yırtılmalar, boşluklar ve parçalanmalar meydana getirirler. Hücrenin yapısı bozulur ve dışarıdan içeriye çeşitli toksik maddeleri bu hücreler alırlar. Yine hücremizin en önemli yapı taşlarından biri hücre çekirdeğinde bulunan DNA ve hücrede bulunan RNA'dır. Bunlarla etkileşime giren serbest radikaller bunların bozulmasına yol açar, genetik şifrelerin bozulmasına yol açar ve daha sonraki kuşaklara da bu bozulmaların taşınması söz konusudur. Peki oksidatif stres veya serbest radikaller ya da oksidasyon hangi hastalıklara yol açar? Günümüzde tıp literatüründe en önemli kaynak PubMed'dir. PubMed'e serbest radikaller, oksidatif stres ya da oksidasyon kelimelerini girerek baktığımızda bugüne kadar 284.000 adet makale olduğunu görmekteyiz. Bu makalelerin çoğu da son 10 yıldır yapılmıştır. Bu makalelere göz gezdirdiğimizde özellikle son yıllara baktığımızda hangi hastalıklara yol açabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunduğumuzda neredeyse tüm hastalıkların oksidatif stresle bağlantılı olduğunu görmekteyiz. Bunların arasında en çok bildiğimiz kanser, diyabet, yaşlılık, akciğer hastalıkları, kalp damar hastalıkları, nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok hastalık sayılabilir. Peki oksidatif stresi nasıl önleyebiliriz? Aslında vücudumuzun içindeki oksidatif stresi önlememiz mümkün değildir. Çünkü o metabolizma devamlı çalışacaktır ki biz hayatta kalalım, yaşayalım. Biz yaşadığımız müddetçe de bu serbest radikaller hücrelerimiz tarafından oluşturulacaktır. Biz ne yapabiliriz peki? Antioksidanlarla dengeleyebiliriz. Ancak günümüzdeki beslenme modelleri ve besinlerimizin içindeki besin değerleri ileri derece düşük olduğundan antioksidan alamamaktayız. Bunu takviye edici gıda olarak almak durumundayız. Bunun dışında dışarıdan aldığımız serbest radikalleri önleyebiliriz. Ama günümüz koşullarında bunu önlemek de o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü elektromanyetik kirlilik, radyoaktif kirlilik ve çevre kirliliği ileri safhada artmış durumdadır. Biz de bu ortamda yaşadığımıza göre dış etkenleri de azaltamayız. Peki ne yapacağız? Mutlaka antioksidanı dışarıdan gıda takviyesi olarak, fonksiyonel gıda ya da canlı gıda özütleri olarak almak durumundayız. Bu sayede oksidatif stres yani oksidasyon ya da oksidan durum antioksidan durumla dengelenebilir. Aksi takdirde oksidatif stres az önce bahsettiğim hastalıkları meydana getirir. Ki 40 yaşından sonra neredeyse en az bir tane kronik hastalık oluşmaktadır. Bunun nedenlerinden biri vücudumuzda antioksidan eksikliğidir. Sevgili dostlarım, bu haftadaki konumuz bu kadardı. Eğer sorularınız olursa videonun altına yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olunuz ve bildirimlerinizi açık tutunuz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıklı yaşayalım sevgili dostlarım.